Ocağı Çıkıntı'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir koruk suyu hazırlayacağız. Koruk nedir? Koruk, üzümün olmamış ham haline koruk denir. İnanılmaz lezzetli bir içecek. Aynı zamanda salatalarımızda da kullanabiliyoruz. Tarife geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, ben üzümlerimi güzelce yıkadım. Benim üzümlerim ilaçsız olduğu için sirkeli suya koymadım. Ama sizinkiler ilaçlı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka sirkeli suda bir yarım saat kadar bekletin. Şimdi bunları tek tek ayıklayacağız. Bu işlemi yaparken de mutlaka eldiven giyin ki ellerinize yapışmasınlar. Şimdi tek tek taneleri ayıklamakla işleme başlayacağız. Koruk suyunun biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İştah açıcı özelliği var. Özellikle yemeklerden önce ikram edilir ki iştah açsın diye. Aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırdığı için kabızlığa da iyi geldiği söylenir. Ama tabii ki kabızlığınız geçmediyse bunu kullandığınız halde doktora mutlaka başvurun. Aynı zamanda en büyük özelliği bence böbrek taşını ya da kumunu düşürmede yardımcı olması. O yüzden de ek takviye olarak ilaçlarınızın yanında kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu da tekrar dediğim gibi doktorunuza danışarak. Ama yazın serinletici bir şerbet olarak kullanmak bence en de güzeli. Çünkü inanılmaz derecede serinletiyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bunu yemeklerimizde de kullanabiliriz. Özellikle ekşili yemeklerde inanılmaz güzel bir lezzet katıyor. İçerisindeki doğal maya sayesinde bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesine de yardımcı oluyor. Yani doğal bir antioksidan diyebiliriz. Ben zaten açıklama bölümüne faydalarını mutlaka yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Zaten doğadan gelen her şey bence zaten otomatikman faydalıdır. Koruk sularınızı isterseniz buzluğunuzda dondurarak da saklayabilirsiniz. Ya da kaynatıp yemeklerinizde kullanacaksanız içerisine yeteri kadar tuz koyup kaynattıktan sonra kavanozlara güzelce yerleştirip böyle de saklayabilirsiniz. Ama şerbet olarak tüketecekseniz yine tuz yerine yeteri kadar şeker koyacağız. Şerbet olarak da kavanozlara doldurup kapatacağız. Aynı bu konserve yaparmış gibi ya da meyve suyu konsantresi yaparmış gibi kapatıp ondan sonra da tüketmek istediğimizde atıyorum bir bardak koruk suyuna yaklaşık 4,5-5 su bardağı su koyup bir çay bardağı da şeker koyarsanız yeterli geliyor. Eğer şekersiz olarak saklayacaksanız kaynattıktan sonra, ama şekerli olarak saklayacaksanız da dediğim gibi damak tadınıza göre şekeri ayarlayın mutlaka. Aslında bunun en güzel hali şekersiz tüketmek. Eğer tüketebiliyorsanız o ekşilikte şekersiz çok az balla karıştırarak da tüketirseniz içecek olarak çok da güzel olur. İçine birkaç tane de buz attınız mı yazın serinletici mis gibi bir içeceğe sahip olursunuz. Eskiler bunu tülbentte ya da bez çuvallara koyup taşla dövüp suyunu çıkartırlarmış ya da süzülmesini beklerlermiş. Ama şimdi günümüz teknolojisinde bir sürü alet var. Ben mesela meyve sıkacağı kullanacağım. Ama meyve sıkacağınız yoksa rondoda kullanabilirsiniz ya da blenderda kullanabilirsiniz. Yeter ki suyunu bir şekilde çıkartın. Blender ve ronda kullanırsanız mutlaka kevgirden ve tülbentten yine geçirin. Ben bunu kaynatmadan yapacağım. Bir kısmını buzluğa yerleştireceğim buz kalıplarına. Bir kısmını da şu anlık içmek için ayıracağım. Koruklarımızı ayırdık. Dediğim gibi ben şimdi meyve sıkacağından geçeceğim. Daha sonra tortusun dibe çökmesini bekleyeceğiz. Zaten ayıklama işlemi bittikten sonra artık iş bitmiş gibi bir şey oluyor. Ayıklama biraz uzun sürüyor. Ayıklandıktan sonra da 2 kilo 900 gram kadar çıktı. Bakalım suyu ne kadar çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi çekirdekli ve postası olduğu gibi burada. Ben bunu şimdi bir posta daha geçeceğim makineden. Sonra da süzgeçten tekrar geçeceğim. Bakın ne kadar çok su var.
Evet, koruk sularımızı meyve sıkacağından geçirdik. Şimdi tel süzgeçten de süzeceğiz. Daha sonra 2 saat tortusun dibe çökmesi için bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı bir tortuları dibe çöktü. Şimdi o tortulara değmeden yavaş yavaş suyunu alacağız. En son tortuyu da mutlaka süzeceğiz. Evet, şimdi bir bardak ayırdık. Ne olur ne olmaz diye ben yine süzgeçle de süzüyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben tamamen tortu kaçıp da tadını kaçırmasın diye. Gördüğünüz gibi zaten hiçbir tortu yok şu anda. Evet, artık tortu kısmına çok geldiğimiz için ben şöyle küçük bir tülbentten destek alacağım ki o tortu kaçmasın. Bardakta biraz uzun süreceği için büyük süzgeçe geçtim. Şimdi bunu da süzdükten sonra yine tortusun çökmesi için dinlendireceğim ve bunu yemeklerimde kullanacağım. Ekşiliğinden faydalanacağım. Diğerini de içmek için kullanacağım. Evet, toplamda 5 bardak koruk suyumuz çıktı. Normal su bardağı, o da 200 milim kadar alıyor. Şimdi bir su bardağını alıp içecek haline getireceğiz. Şimdi bir su bardağı koruk suyumuzu ekledik. Üzerine de yaklaşık 4 su bardağı normal su ekleyeceğiz. Ben bir yemek kaşığı da bal ekleyeceğim. Eğer bal eklemeyip şeker ekleyecekseniz bir çay bardağı kadar şeker yeterli oluyor. Tabi tadına bakıp yine şekeri ya da balı arttırmak ya da azaltmak sizin elinizde. Şimdi şöyle balımızı da ekliyoruz. Bal eriyene kadar bir güzel karıştıracağız. Balımız eridi. Buna hiç bal ya da şeker koymadan da tüketebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Sadece ekşiliğini biraz kırmak için tatlandırıcı kullanıyoruz. Ben şimdi kalan koruk suyumuzu şöyle karton bardaklara yerleştirip buzluğa kaldıracağım. Daha sonra çıkartıp aynı ölçülerde sulandırıp tüketeceğiz. Yemeklerimizde kullanmak için de şöyle küçük buz kalıplarından faydalanacağım. Bamya yemeklerine ve ekşiyi seven bütün yemeklere inanılmaz güzel yakışıyor. Birer tablet atmanız yaptığınız yemek ölçüsüne göre yeterli. Eğer çok yapacaksanız tabi tableti arttırmanız gerekiyor. Bir iki buz tableti koyabilirsiniz.
Dilerseniz nane yapraklarından da faydalanabilirsiniz. Bu da ayrı bir aroma katar. Bu tamamen zevkinize kalmış. Ocağa açık unutuk olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım deneyip yapıp beğenip bize de yorum yaparsınız. Ben diğer ayırdığımın da mutlaka süzülüpmesini bekleyeceğim ve ondan da faydalanacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizin için bir yudum tadına bakacağım. İnanılmaz bir lezzet, mutlaka denemelisiniz.